İspanya siyasetinin yükselen yıldızı, lakabı El Guapo yani yakışıklı. Ekonomik krizler, siyasi belirsizlikler ve toplumsal huzursuzluklar arasında ülkesini yönetti. Avrupa Birliği'nin aksine Filistin'e karşı kararlı bir duruş sergiledi ve Filistin'i tanıma çağrısı yaptı. Cesur kararları ve reformist politikalarıyla dikkati çekti. Bir de eski model aracıyla, ülkenin dört bir yanını gezerken. Parti içi muhalefeti ve büyük koalisyonları yönetme konusunda usta. Adeta bir politik cambaz. İspanya'nın modern yüzü. Pedro Sánchez. Ben Hamide Coşkun, GZT Dış Haberler Editörü. İçeriye geçmeden önce şimdiden yorumlarınız için teşekkür etmek istiyorum. Kanalımıza abone olup katılarak bize destek olabilir, daha fazla izleyiciye ulaşmamızı sağlayabilirsiniz. Beklenmedik olaylar, riskli hamleler ve şanslı anlar. Hepimizin hayatında önemli dönüm noktaları var. Ancak bir siyasetçi için tüm bunlar ülkesinin kaderini değiştirebiliyor. Adı son yıllarda İspanyol siyasetinin merkezinde yer alan bir isim Pedro Sánchez. Sosyalist Parti'nin başında olduğu 9 yıl boyunca neler görmedi ki? İhanetler, geri dönüşler, karşılaşmalar ve belki de en önemlisi beklenmedik zaferler. Birçok kez öldü sayılan ancak her seferinde yeniden başlayan bir politikacının hikayesini konuşmaya hazır mısınız? Avrupa siyaset sahnesinde kararlı duruşu ve etkileyici liderlik becerileriyle tanınan bir isim Sánchez. Tabii düzgün saç kesimi, özenli ve klasik giyim tarzını saymazsak. Sosyal demokrat değerleri savunan ve ekonomik reformlarla ülkesini ileri taşımayı amaçlayan bir lider. Çalkantılı siyasi dönemlerden geçmedi değil. Ancak güçlü bir duruş sergiledi, sosyal adalet ve eşitlik konularındaki hassasiyetiyle tüm bunların üstesinden geldi. Kısa zamanda hem ulusal hem de uluslararası arenada dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sosyalist Parti'nin lideri olarak İspanya siyasetinde önemli bir rol üstlenen Sánchez'in adını son dönemde en çok Filistin konusundaki kararlı duruşu ve açıklamalarıyla duyduk. Tam adı Pedro Sánchez Pérez Castellón. 1972 Madrid doğumlu. Babası İspanyol iş dünyasında hatırı sayılır bir ekonomist. Annesi ise hukukçu. Ekonomik ve sosyal konulara olan ilgisi de ailesinden geliyor. Sánchez üniversite hayatını başkent Madrid'de başladı. Universidad Complutense'de ekonomi ve işletme okudu. Ancak eğitim tutkusu onu Avrupa'nın diğer başkentlerine de götürecekti. Brüksel ve New York'ta yüksek lisans yaptı. New York'ta küresel bir danışmanlık firmasında ve Brüksel'deki Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi'nde çalıştı. Burada Avrupa Birliği'nin entegrasyon süreçlerini ve uluslararası ekonomik politikaları daha yakından tanıdı. Ayrıca Birleşmiş Milletler'de de çalışarak uluslararası deneyim kazandı. Gençlik yıllarında İngilizce öğrenmek için Dublin'de de bulundu. İspanyol liderin ayrıca Fransızca gibi farklı dillerdeki yetkinliği de uluslararası diplomasi ve angajmanlarda kendisine çokça yardımcı olacaktı. Bu süreçte dünya siyasetini ve ekonomisini yakından tanıma fırsatı buldu. Sosyal demokrat fikirlerle üniversite yıllarında tanıştı ve bu dönemde siyasete olan ilgisi arttı. Çok geçmeden İspanyol Sosyalist İşçi Partisi'ne katıldı ve böylece siyasi kariyerine adım atmış oldu. Karizmatik ve cana yakın tavırlarıyla bilinen Sánchez, genellikle kararlı ve dirençli bir lider olarak tanımlanıyor. İnsanlarla kolayca iletişim kurabilen bir isim ve halkla iç içe olmasını sağlayan bir tutkusu da var: bisikleti. İspanyol halkı için herhangi bir etkinlikte ya da turda onunla karşılaşmak ihtimal dahilinde. Sık sık halka açık etkinliklere katılıyor. Halkın nabzını tutarak politikalarını şekillendiren Sánchez, sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanıyor. Sánchez ilk kez yerel yönetimdeki başarılarıyla dikkati çekti. Geniş seçmen tabanıyla ise 2004'te Madrid Şehir Konseyi'ne seçildiğinde tanıştı. Bu sırada kamu yönetimindeki yeteneklerini geliştiren Sánchez, sosyal politikalar ve kentsel gelişim projeleri üzerine yoğunlaştı. Ulusal siyasette daha büyük roller üstlenmesi içinse yeterli zemin artık hazırdı. 2009'da İspanyol parlamentosuna milletvekili olarak seçildi, ancak 2011 genel seçimlerinde partisi büyük bir yenilgi alınca Pedro da kongredeki koltuğunu kaybetti. Bu dönemde doktora yapmak üzere üniversiteye döndü ve ekonomi doktorasını başarıyla tamamladı. Parlamentodaki ilk dönemi Avrupa Parlamentosu seçimleri ve İspanya'nın ekonomik krizle mücadelesi gibi önemli konuların gündemde olduğu bir döneme denk gelmişti. O da bu süreçte ekonomik kriz yönetimi ve işsizlikle mücadele konularında aktif rol aldı diyebiliriz.
sosyal adalet ve eşitlik konularındaki görüşleriyle partisi içinde hızla yükselmeye başladı. 2013'te Madrid'i temsilen kongreye geri dönen Pedro için 2014 yılı siyasi kariyerinde asıl dönüm noktası oldu. Sosyalist Parti lideri Alfredo Pérez Rubalcaba'nın istifasıyla genel başkanlık seçimlerinde adaylığını koydu. Ancak insanların ona inanmasını sağlamak uzun yıllar aldı. Neredeyse herkes, hatta bazı yakın arkadaşları bile 2014'teki ön seçimlerde Pedro aday olmak istediğini açıkladığında onu küçümsedi. Partide her ne kadar etkili olsa da daha geri planda kaldı. Aslında çok da tanınan bir isim değildi. Hele ki partinin o dönemdeki yıldızı Susana Díaz ve en büyük adaylardan Eduardo Medina gibi isimlerle rekabet edebileceği düşünülemezdi. Ancak bu tanınmış isimleri eski model bir araçla yendi desem, nasıl mı? Arabasıyla İspanya'nın dört bir yanını dolaşıp halkın desteğini toplayarak. Böylece halkla doğrudan temas kurma şansı elde etti. Yaptığı başarılı seçim kampanyasıyla partinin yeni lideri seçilerek muhalefet lideri oldu. Kampanya stratejisi Sanchez'in halk nezdindeki popülaritesini artırdı ve onun siyasi arenada daha geniş bir taban kazanmasına yardımcı oldu. Çünkü daha erişilebilir ve halktan biri olarak görülüyordu. Seçmenlerle doğrudan iletişim kurarak onların güvenini kazandı. Bu, Sanchez'in daha sonra başbakan olmasına giden yolda da önemli bir adım oldu. Peki 2024'te Avrupa solu için bir referans noktası haline gelen bir ismin o yıllarda hor görülen bir aday olması sizce de ilginç değil mi? Liderliği sürpriz olsa da özellikle partinin genç üyeleri ve reformcu kanadı tarafından büyük bir heyecanla karşılandı. Hatta zaferi İspanyol siyasetinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak görüldü. Bir kesime göre ise deneyimsizdi ve parti içindeki farklı gruplar arasındaki dengeyi sağlaması zordu. İspanyol parlamentosu ise o yıllarda, yani 2015'te hiç olmadığı kadar bölünmüş durumdaydı. Sanchez, Sosyalist Parti'nin lideri olarak pozisyonunu güçlendirmiş olsa da 2016'da siyasi anlaşmazlıklar neticesinde istifa etti, ancak pes etmedi. 2017'de geri döndü ve Susana Díaz'a karşı yeniden genel sekreter seçildi. 2018'de ise Mariana Rajoy'un partisinin yolsuzluk skandallarıyla sarsıldığı Gürtel davası olarak bilinen davada partinin önde gelen isimlerinin inşaat işlerinde rüşvet aldıkları gerekçesiyle yargılandığı ve bazı üyelerinin mahkum edildiği bir süreç yaşandı. Bu olayların ardından Sanchez başarılı bir güvensizlik oylamasıyla başbakan oldu. Bu, İspanya tarihinde ilk kez bir güven oyu önergesiyle hükümetin düşürülmesi anlamına geliyordu. İspanyol liderin 2019 seçimleri öncesinde birçok vaadi vardı, evet, ancak bunlardan biri var ki eminim modern İspanyol tarihinde ilkler arasında. Eski İspanya diktatörü Franco'nun mezarının taşınması. İspanya Yüksek Mahkemesi 1930'lu yıllardan 1975'e kadar ülkeyi diktatörlükle yöneten General Franco'nun kalıntılarının Madrid'deki anıt mezardan çıkarılıp daha sade bir yere gömülmesine hükmetti. Başbakan Sanchez, mahkemenin kararını demokrasi için büyük bir zafer olarak niteledi. Sanchez'le birlikte bir ilk daha yaşandı. İspanyol Anayasası'na bağlılık yemini ederken ilk kez bir İncil veya haç kullanılmadı, çünkü Sanchez ateistti. Ayrıca Tanrı kelimesini de kullanmadı ve şerefim ve vicdanım üzerine ifadesiyle İspanyol Anayasası'na sadakat sözü verdi. Sanchez'in ilk icraatlarından biri kabinesinde cinsiyet eşitliğini sağlamak oldu. Kabinesinde çoğunluğu kadınlardan oluşan bakanlar atadı. Sosyal politikalar, ekonomik reformlar ve çevre konularında cesur adımlar attı. Onu en çok zorlayansa Katalonya bağımsızlık krizi ve koalisyon hükümetleriyle ilgili zorluklar oldu. Katalonya'daki bağımsızlık referandumu Sanchez'in hükümetinin en büyük sınavlarından biriydi. İspanya siyaseti bu bölgenin bağımsızlık talepleri ve merkezi hükümetin tepkisi gibi büyük tartışmalarla sarsılırken Sanchez diyalog ve müzakere yoluyla sorunu çözme yolunu tercih etti. Ancak onu zorlayan bir süreç bekliyordu. Hem Katalan liderlerle hem de İspanya'daki diğer siyasi partilerle. Elbette Sanchez, İspanya'nın 17 özerk bölgesinden biri olan Katalonya'nın ülke içinde kalmasını sağlamak istiyordu. Katalonya nüfusu, İspanya nüfusunun yaklaşık %16'sını oluşturuyor. İlginç olansa şu, kamu hizmetleri bakımından Avrupa'daki en zayıf bölge, ancak Avrupa'da en çok vergiyi ödeyen bölgelerden de biri. Katalonya, İspanya'nın en zengin ve sanayileşmiş bölgelerinden biri. İspanya'nın gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık %20'sinin Katalonya oluşturuyor. Bu ciddi bir rakam.
Bunun için Sanchez 2019'da Katalonya bağımsızlık liderlerinin mahkumiyetini desteklediğini ve af olasılığını reddettiğini belirtti. 2023'teki genel seçimlerin ardından af çıkarılması üzerine ise Sanchez, Katalonya'nın bağımsızlığı için hiçbir zaman referandum yapılmayacağını açıklayacaktı. Pandemi, ekonomik krizler ve Katalonya meselesi gibi zorluklarla karşılaşsa da Sanchez'in hükümeti ayakta kaldı ve önemli reformlar gerçekleştirdi. Asgari ücretin artırılması, sosyal yardımların genişletilmesi ve işçi haklarının korunması gibi konularda İspanya'da önemli adımlar attı. Ancak bu politikalar özellikle iş dünyası ve sağ partiler tarafından politikalarının sürdürülebilirliği konusunda eleştirildi ve meşruiyeti sorgulandı. Uluslararası anlamda da aldığı kararlar zaman zaman eleştirildi. Eylül 2018'de Savunma Bakanı Margarita Robles, Suudi Arabistan'a Yemen müdahalesiyle ilgili endişeler nedeniyle lazer güdümlü bombaların satışını iptal ettiğinde Suudi Arabistan'a 5 korvet teslim etmek için yapılan 1813 milyar avroluk sözleşmenin korunması adına bu satışı sürdürdü. Cemal Kaşıkçı suikastinin ardından silah satışlarının devam etmesini savundu. Partisi Mayıs 2023'teki bölgesel seçimlerde önemli kayıplar yaşayan siyasetçi, zorlu seçimlerden sonra da koalisyon hükümetini yeniden kurmaya başardı ve 17 Kasım 2023'te 3. kez başbakan oldu. Sanchez özellikle Avrupa Birliği'nde aktif bir rol üstlendi ve İspanya'nın da etkin bir rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı. Ocak 2019'da Avrupa Parlamentosu önünde yaptığı bir konuşmada Avrupa Birliği'nin küresel bir aktör haline getirilmesi gerektiğini ve daha sosyal bir Avrupa'ya ihtiyaç olduğunu belirtti. 2 ay sonra yaptığı bir konuşmada ise Avrupa'nın düşmanlarının Avrupa Birliği'nin içinde olduğunu söyledi. Avrupa Parlamentosu seçimlerine gelecek olursak, seçimler Pedro Sanchez'in hükümetinin geleceği için kritik bir dönemeçti. Tabii İspanyol lider sadece siyasi kariyerinde değil, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Evli ve 2 kız çocuğu babası. Eşi Begoña Gómez'le birlikte aile hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Yoğun siyasi temposuna rağmen ailesine zaman ayırmaya özen gösteriyor. Eşi sosyal girişimcilik alanında çalışmalarıyla tanınıyor ve çift sosyal sorumluluk projelerine ortak ilgi duyuyor. Ancak bu yılın başlarında Begoña Gómez, nüfus ticareti ve yolsuzluk iddiaları nedeniyle bir soruşturma altında kaldı. İddialara göre Gómez bir turizm şirketi CEO'suyla özel görüşmeler yaptı ve ardından hükümet bu şirketin havayolu olan Air Europa'ya 475 milyon euroluk bir yardım sağladı. Bu skandalın Sanchez'in siyasi kariyerinde büyük bir etkisi oldu. İspanyol lider bu olayın eşi üzerinden kendisine yönelik bir saldırı olduğunu ve bunun siyasi rakipleri tarafından organize edildiğini savundu. 4 günlüğüne devlet işlerini askıya aldı ve X hesabı üzerinden paylaştığı 4 sayfalık bir mektupta bu saldırının ardından düşünmesi gerektiğini söyleyerek daha güçlü bir şekilde geri döneceklerini açıkladı. 2016'daki parti içi krizler, 2019'daki koalisyon zorlukları ve şimdi de eşiyle ilgili iddialar düşünüldüğünde inişli çıkışlı bir hikayesi var Sanchez'in. Buna rağmen her seferinde güçlenerek yeniden ayağa kalktığına şahit oluyoruz. Dolayısıyla siyasi kariyerindeki başarıları ve karşılaştığı zorluklar Sanchez'i İspanya'nın en önemli siyasi figürlerinden biri haline getirdi diyebiliriz. Liderliği İspanya'nın geleceğini şekillendirmeye devam ederken uluslararası arenada da etkilerini gösteriyor. İspanya'nın Avrupa'daki rolünü güçlendirmek ve uluslararası arenada daha etkili bir ülke haline getirmek istiyor İspanyol lider. Dayanıklılığı ve politik becerileri onun İspanyol siyasetinde önemli bir figür olarak kalmaya devam edeceğini gösteriyor. Peki sizce İspanyol siyasetinde Sanchez'i neler bekliyor? Bu arada profilin yeni konusunu siz belirleyebilirsiniz. Yorumların tamamını okuyup cevap vermeye çalışacağım. Düşüncelerinizi merakla bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup katılarak bize destek olabilir, daha fazla izleyiciye ulaşmamızı sağlayabilirsiniz.